Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ben Asalet Çalışkan. Bugün sizlerle bu güzel gördüğünüz bereyi çalışacağız. Şöyle çok tatlı bir detay da ekledim. Kadife ipten çok yumuşak güzel bir bere oldu. Şöyle tepe kısmına bir de pomponumuzu ekledik. Örmesi aşırı kolay arkadaşlar. Gün içerisinde hemen bitirebileceksiniz. Hazır havalar da çok soğumuşken hemen şipşak örmek isteyeceğiniz bir model olacağını düşünüyorum. Şu tepe kısmında yaptığımız çalışmadan dolayı şurada potlaşma da olmuyor arkadaşlar. Bu görüntü benim hoşuma gidiyor. Hemen ipimi de göstermek istiyorum. Sensi Velvet Slim ince kadife bir iplik arkadaşlar. Dilediğiniz ipi kullanabilirsiniz ama yani benim bence bebek örgülerinde, çocuk örgülerinde amigurumi haricinde özellikle bu tip örgülerde kesinlikle ince kadifeyi tercih ediyorum. Amigurumi'de de anahtarlık öreceğimiz zaman yine ince kadife tercihim arkadaşlar. İpin dokusu o kadar güzel, o kadar yumuşak, yani şöyle göstermeye çalışacağım yakından, gerçekten harika. 100 gram bir ip arkadaşlar. %100 polyester. 200 metre. Şöyle inceliğin hani çok aşırı da ince sayılmaz ama kadife iplerin içerisinde ince olarak geçiyor arkadaşlar. Şimdi ben daha önce bu rengi çalıştım arkadaşlar. Bugün sizlerle şu yeşil rengi çalışacağım. Aşırı güzel, çok hoşuma giden bir ton oldu. Dilerseniz şu başlık kısmına böyle ipten kendiniz de pompon yapabilirsiniz. Dilerseniz böyle hazır pompon da kullanabilirsiniz. Ben yeşil olan da böyle hazır pompon kullanacağım arkadaşlar. Hemen malzemelerimi gösteriyorum. Tığım 4 numara. Şöyle kalın bir iğneye ihtiyacımız olacak dikiş yapmak için. Bir de ölçü konusunda arkadaşlar, yani istediğiniz yaş için örebilirsiniz bu bereyi. O yüzden ben ölçü olarak vereceğim ki daha rahat olsun. İlmek sayısı, şimdi kullandığımız ip, tığ numarası, elimizin ayarı aynı olmadığı için kesinlikle aynı olmaz. Aynı sayılarda başlasak, aynı iple aynı sayılarda başlasak bile aynı olmayabilir. O yüzden ben bu videoda ölçü vereceğim. Sizler de bu ölçülere göre hareket edebilirsiniz. Şimdi buradaki bereyi 1-2 yaş için ördüm ben arkadaşlar. Çok büyük değil. Şöyle enini paylaşacağım. 19-20 santime yakın geliyor. 19,5 santim diyebiliriz. Şöyle açalım. Yüksekliğimizi de paylaşacağım. 1 santimde dikişe gittik desek 28-29 santim, 29-30 santim kadar da şöyle yüksekliği arkadaşlar. Bu 1-2 yaş için. Şimdi sizlerle biraz daha büyük çocuklar için öğreneceğiz. Yani 8-9-10, 6-7 bu yaş aralıklarda olan çocuklar için öreceğiz. Videonun sonunda ölçü tablosu paylaşacağım. O ölçü tablosunu kullanaraktan istediğiniz yaş için örebilirsiniz arkadaşlar. Yani ölçmesi çok kolay bir model olacağı için örerken ölçülerini ayarlamakta kesinlikle zorlanmayacaksınız. Aldım. Bir tane zincir çekiyorum. Bu zincirimi saymıyorum. Şimdi bundan sonraki zincirlerimi biraz daha gevşek çekmeye çalışacağım arkadaşlar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Şimdi 51 tane zincir çektim arkadaşlar. Hemen zincirimi ölçüyorum. Kaç santim geldiğini beraber ölçelim. 33 santim gelmiş arkadaşlar. Şimdi 51 tane zincir çektim. Bir taneyi dönüş zinciri olarak kullanacağım. Hemen yanındaki zincire bir tane sık iğne yaptım. Devam ediyorum. Yan yana 2 sık iğne. Üçüncü, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. 10 tane sık iğne ördükten sonra tığıma ipimi doluyorum. Devam ediyorum. Bir ikili trabzan.
Sıra sonuna kadar, zincirimin sonuna kadar arkadaşlar, geri kalan 40 tane zincirimize ikili trabzan örüyoruz. Tığıma ipimi doluyorum, batıyorum, 2 defa da işliyorum. Doladım, battım, 2 defa da işliyorum. Bu şekilde ikili trabzan öreceğiz arkadaşlar. Şimdi zincirimin sonuna kadar ikili trabzanlarımı örüyorum. Toplam 40 tane oluyor. Örüp gelelim. ...38, 39, 40. 40 tane ikili trabzan yaptım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir bilgi paylaşacağım. Ben 33 santim uzunluğunda yaptım. Sizin ördüğünüz zincirleriniz 51 tane zincir bu ölçüye denk gelmezse daha çok örmeniz, daha çok zincir çekmeniz gerekirse arkadaşlar ölçüyü tutturmanız önemli. Dediğim gibi zincirden sayısından ziyade ölçü tutturmanız önemli. Bunun için de şimdi şu başlangıçta yaptığımız 10 tane sık iğneyi siz 12 tane sık iğne yapabilirsiniz. Veya buradaki 10 sık iğneyi sabit tutup aşağıdaki 40 tane trabzanı 42 trabzan yapabilirsiniz. Yani zincir sayınıza göre. Yalnız şuradaki sık iğne sayısını 10 veya 12'den daha fazla yapmayın. Yani şu kısım 10 ya da 12 sık iğne olsun. Aşağı kısmı arttırma yapın. Dediğim gibi önemli olan santim sayısı. Santiminizi tutturun. Aşağıdaki bu trabzanla sık iğne sayılarını ona göre ayarlayabilirsiniz. Şimdi devam ediyorum. 1 2 tane zincir çektim ve döndürdüm. Şimdi şurada bizim ördüğümüz ilmeklerde arkadaşlar filo olan şekiller var. Bunu bilen arkadaşlarım hemen anlayacaktır. Bilmeyenler için detaylı göstermeye çalışacağım. Tığıma ipimi doladım. Tepede 2 tane başlığımız var. Şöyle biri bize bakıyor, biri dışarıya bakıyor. Biz şu dışarıya bakan tek kanada batacağız arkadaşlar. İkili trabzan ördüm. Şimdi bakın şöyle 2 tane, bir şöyle yakınlaştım. 1 ve 2. Biz bize bakana değil, diğer tarafta bakana batacağız. Bunu bütün bere boyunca ilmeklerimizi böyle öreceğiz arkadaşlar. Her zaman dışarıya bakan tarafı bu şekilde öreceğiz. Şimdi 40 tane ikili trabzanımızı örelim. 10 tane sık iğneye gelene kadar bu şekilde tek kalan, bakın tekine battığımız için bize bakan taraf burada dışarıda kalmış oldu. Şöyle tutuyoruz, tepeden bakıyoruz, bize bakan, dışa bakana şöyle tek kanada bakın batıyoruz. On tane sık iğne yaptığımız yere kadar gelelim. Evet, 40 tane ikili trabzanımı ördüm arkadaşlar. Sizin sayınız farklı olabilir. Burada dediğim gibi sayıya takılmayalım. Şimdi sık iğnede de yine aynı şekilde şöyle 2 tane tepemiz var. Yine dışarıda kalana batıyorum. Yine burada da sık iğne örüyoruz. 10 tane. Şimdi şu sonuncusunu arkadaşlar tek kanadına değil şöyle 2 kanadı birden alıyorum. Sonuncuda. Bir zincir çektim, döndüm. Yine baştakine şöyle ikisini birden alarak batıyorum. Sonra diğerlerini yine tek batıyorum. 2 3 tek kanada batıyorum. 4 5 sadece başta ve sonda arkadaşlar. Yani dönüşlerde çift kanada batıyoruz.
Onun dışındakilerde tek kanada batıyoruz. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Tığıma ipimi doladım. Yine tek kanadım. Yine dışarıdaki kanada batıyoruz. Her zaman dışta kalana batıyoruz arkadaşlar. Her zaman şöyle bakıyoruz. Bize bakana değil, dışarıya bakan kanada batıyoruz. Şimdi ikili trabzanlarımıza başladık. Sıra sonuna kadar ikili trabzanlarımızı örüyoruz. Dediğim gibi şu kısımda dönüşler baş sonda ve döndükten sonra çift kanada batıyorum. Geri kalanları tek kanat olarak devam ediyorum. Böyle sıra sonuna kadar gidiyoruz arkadaşlar. Hiç değişen bir şey yok. Arttırma eksiltme hiçbir şey yapmayacağız. Şu baştakileri sık iğne ördüklerimizi sık iğne olarak da ikili trabzan ördüklerimizi de ikili trabzan olarak istediğimiz uzunluğa gelene kadar bu şekilde devam edeceğiz. Evet arkadaşlar, şimdi geldim. Artık örgümü ördüm. Şu kısımda önemli olan nokta, örgümüzü alt kısımda bitiriyoruz arkadaşlar. Şimdi buradan başladık, aşağı indik. En sonunda da yine aşağıda bitiriyoruz örgümüzü. Bu önemli nokta, çünkü yukarıya da örerek çıkacağız. Şimdi hemen enimin ölçüsünü paylaşacağım size. Benim kızım 9 yaşında. Bu ona çok rahat bir şekilde oluyor. Şöyle orta kısımdan enim 46 santim arkadaşlar. Hani şu alt kısımlardan biraz daha geniş olduğu için oradan ölçüyorum. O da 49-50 santime yakın geliyor. Üst kısmı da şu kısmı ölçelim. 26-27 santim geliyor. Aslında önemli olan şöyle ikiye katlayıp arkadaşlar, şöyle aslında bu önemli olan şu kısım. Şöyle ikiye katlayın, 24 santim. Bu dediğim gibi, yani benim kızım şu an 9 yaşında. 9, 10, 8, 7 bu yaşlara çok rahat olacak bir ölçü arkadaşlar. Hani genç kızlara da olabileceğini düşünüyorum. Çünkü belli bir yaştan sonra kafa santim olarak da birazdan paylaşacağım zaten, aralarda 1-2 santim fark ediyor. Şimdi yukarıya doğru ben işleyerek birleştireceğim. Sizler isterseniz bu aşamada iğneyle devam edebilirsiniz arkadaşlar. İğneyle de dikerek de birleştirebilirsiniz. Ben işleyerek birleştirmeye devam edeceğim. Şimdi şöyle zaten iki tarafta aynı sayıda ilmeğimiz var. Şimdi şu son trabzanımın tepesinden battım. Karşıdaki ilk zincirin içerisine batıyorum ve kaydırma yapıyorum. Şöyle trabzanın tepesine battım. Karşıdaki denk gelen zincire batıyorum, kaydırıyorum. Yani şu ilk çektiğimiz zincirle arkadaşlar son yaptığımız trabzanları birbirlerine kaydırma yöntemi yaparak birleştiriyorum. Hem bu aşamada hem de isterseniz dikerek de yapsanız arkadaşlar, aynı sayıların birbirine denk gelmesine dikkat edin. Bir ucu kısa, bir ucu uzun olmasın. Evet. Şu şekilde birleştiriyorum. Bakın tersteyken bile aslında çok da örgüyle bütün bir birleştirme işlemi oluyor. Bu da zaten düz tarafımız. Şimdi böyle birleştirmeme devam edeceğim. Şu tepe noktasına gelene kadar. Evet, geldim arkadaşlar, tepe noktasına kadar birleştirdim. Şimdi şurada ipimi biraz uzun bırakıyorum, kesiyorum artık. Burada iğnemize geçiş yapacağız. İpimi iğneme takıyorum. Şimdi şu tepe kısımda olan sıra başlarımızdan şöyle zikzak yaparak geçiriyorum.
Şimdi şöyle orta kısmı şöyle kontrol edelim iç taraftan. Evet, iyice sıkmışız, artık delik kalmamış. Bir iki tane de böyle rastgele geçirelim, sağlamlaştıralım. Şimdi ben bu aşamada pomponumu dikeceğim. Onun için ipimi burada kopartmıyorum. Sizler kendi ipinden pompon yapacaksanız ipinizi koparabilirsiniz veya pompon yapmayacaksanız da koparabilirsiniz. Düğümünüzü atıp. Ben pomponumu da dikeceğim arkadaşlar. Daha önce bir iğne geçtim. Şimdi şöyle pomponumun iç kısmından tutuyorum. Hemen sabitleyip geliyorum. Evet arkadaşlar, beremiz bitti. Sonuç gerçekten çok güzel oldu. Ben şöyle önüne küçük bir de tavşan detayı ekledim. Bunda da şöyle küçük bir ayıcık Winnie Pooh detayı eklemiştim. Buna da tavşan detayı ekledim. Şöyle pomponumu da göstereyim. Hem bu pompondan hem kendi ipinden pompon. İkisi de gerçekten çok güzel oldu. Şöyle yan yana göstermek istiyorum. Zaten şu kısmı istediğiniz kadar katlayıp açabilirsiniz. Yani şöyle orayı ayarlayabilirsiniz boyutunu. Uzun bir bere olduğu için ayarlamanızı yapabilirsiniz. Sonuç bu şekilde arkadaşlar. Videoyu sonuna kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Hemen şimdi videonun sonuna bere ölçü tablosunu ekleyeceğim. Dediğim gibi bu şekilde istediğiniz yaşa göre yetişkin veya çocuk olarak örebilirsiniz arkadaşlar. Çok kolay bir model. Gün içinde hemen bitirebileceksiniz. Bu aplikler içinde ayrıyeten bir video çekeceğim arkadaşlar. İnşallah en kısa zamanda onu da paylaşacağım. Bu video buraya kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şimdiden herkese mutlu, güzel, sağlıklı bir yıl diliyorum. Umarım 2026 herkese sağlık, huzur, şans, bereket getirir. Çok güzel bir yıl olsun. Unutmadan tekrar hatırlatmak istiyorum. İpimiz Sensi Velvet Slim. Bu ipi kullandım. İnanılmaz güzel. Kesinlikle şans verin. Ne demek istediğimi çok net anlayacaksınız. Çok kaliteli ve çok güzel bir iplikti. Sensi ailesine de teşekkür ediyorum. Şimdilik hoşça kalın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.